O, İslam'ın askeri, en büyük kumandanı, Efendimizin yoldaşı, o Allah'ın kılıcı. Ben Halid bin Velid. Yeni dizi Halit, Allah'ın Kılıcı yakında TRT 1'de. Herkese merhaba. Türk televizyonlarında uzun süredir beklenen büyük bir tarihi yapım yeniden gündemde. Halit, Allah'ın Kılıcı adıyla hazırlıkları süren proje, İslam tarihinin en efsanevi komutanlarından biri olan Halid bin Velid'in destansı yaşamını ekrana taşımaya hazırlanıyor. Yapımın arkasında Uyanış, Büyük Selçuklu ve Alparslan gibi dev prodüksiyonlarla tanınan Emre Konuk bulunuyor. Başrol için ilk etapta farklı isimlerle görüşülse de son olarak Burak Özçivit'in Halid bin Velid rolü için projeye sıcak baktığı biliniyor. Başlangıçta sinema filmi olarak planlanan yapımın son dönemde gelen haberlerle birlikte dizi formatına dönüştürülmesi gündeme geldi. Eğer planlandığı şekilde hayata geçerse dizi sadece İslam'ın fetih dönemini değil, Halid bin Velid'in inanç, strateji ve sadakatle örülü yolculuğunu da anlatacak. Videomuza başlamadan önce bu diziyi merakla bekleyenler kimler? Videomuzu beğenmeyi unutmasın, böylece sayımızı bilelim. Öncelikle dizinin hikayesinden bahsedelim. Dizi, İslam tarihinin en kudretli komutanlarından Halid bin Velid'in hayatına odaklanıyor. Müslüman olmadan önce Uhud Savaşı'nda Mekke ordusunun başında yer alan Halid, Hudeybiye Antlaşması sonrasında İslam'ı kabul ederek Peygamber Efendimizin ordusuna katılır. Bu karar, hem kendi kaderini hem de Arap Yarımadası'nın tarihini değiştirecek bir dönüm noktası olur. Allah'ın Kılıcı lakabını bizzat Hazreti Muhammed'den alan Halid bin Velid, İslam ordularını yüzün üzerinde savaşa götürür ve hiçbirinde yenilgi yaşamaz. Onun komutanlığında Suriye, Irak ve İran fethedilir. Genç İslam devleti kısa sürede bir imparatorluğa dönüşür. Dizinin merkezinde Halid bin Velid'in inancı, stratejik dehası ve savaş meydanlarındaki cesareti kadar, kendi içinde yaşadığı vicdani sorgular ve sadakatin sınandığı anlar da yer alıyor. Bu yönüyle proje sadece fetihlerle değil, bir inanç yolculuğunun derinliğiyle de öne çıkmaya hazırlanıyor. Başarılı yapımcılardan biri olan Emre Konuk, uzun yıllardır Halid bin Velid'in hayatını beyaz perdeye taşımayı planlıyordu. 2023 ile 2024 yıllarında yapım şirketi önce Alparslan dizisinde Barış Arduç'la masaya oturdu. Barış Arduç'a Halid bin Velid filminde başrol teklifi yapıldı fakat anlaşma sağlanamadı. Ardından Kuruluş Osman dizisinden Burak Özçivit'le el sıkışıldı. Burak Özçivit Nisan 2024'te Akli filmin Halid bin Velid adlı filminin başrolünde olacaktı. Projeye olumlu bakan Burak Özçivit'in görüşmeleri ilerlerken, Haziran 2024'te filmin İran'da çekileceği ve süreç hızlandırıldığı duyuruldu. Ancak daha sonra haberlere yansıyan bir gelişmede, İran'da çekilecek olan filmin ertelendiği bildirildi. Yani resmi onay yok ama proje halen gündemde kalmaya devam ediyor. Buna ek olarak daha sonra çıkan bazı haberlere göre Halid bin Velid projesi filmden diziye dönüşebilir. Emre Konuk'un bu yapımı aksilik çıkmazsa önümüzdeki sezonda dizi formunda yayınlamaya hazırlandığı belirtildi. Habere göre Emre Konuk'un daha önce film olarak planladığı proje dizi olarak hayata geçirilecek. Bu doğrultuda söylentiler önce filmi ertelenen Halid bin Velid projesinin TRT1 ekranlarında bir dizi olarak birkaç sezona yayılarak devam edebileceği yönünde. Burak Özçivit'in Halid bin Velid rolüyle ekrana gelme ihtimali hem oyunculuk kariyerinin geldiği nokta hem de karakterin tarihi ağırlığı açısından büyük bir heyecan uyandırıyor. Burak Özçivit'in daha önceki yapımlarda özellikle Kuruluş Osman dizisinde sergilediği liderlik, savaş sahneleri ve otoriter duruşuyla Halid bin Velid gibi güçlü, stratejik bir komutanı canlandırmak için oldukça uygun olduğu düşünülüyor. Fiziksel görünümü, aksiyon sahnelerine olan yatkınlığı ve Arap coğrafyasını anlatan bir hikayedeki karizmatik lider tiplemesine uyumu, izleyicilerin bu seçimi doğal bir devam gibi görmesine yol açabilir. Ancak en önemli detay, Burak Özçivit'in bu rolü daha derin,
ruhsal bir dönüşümle ele alıp alamayacağı olacak. Çünkü Halid bin Velid'in hikayesi yalnızca savaşlardan ibaret değildir. Onun Müslüman olmadan önceki dönemi, İslam'ı kabul etmesi, içsel değişimi ve Peygamber Efendimiz ile olan bağı, dizinin duygusal derinliğini belirleyecektir. Burak Özçivit'in bu ruhsal dönüşümü samimi bir şekilde yansıtabilmesi, karakterin seyirciyle bağ kurmasını sağlayacak en kilit unsur olacaktır. Ayrıca Burak Özçivit'in başrolde yer alması, uluslararası pazarlarda da ilgi uyandırabilir. Zira oyuncu hali hazırda Orta Doğu ve Asya coğrafyasında büyük bir hayran kitlesine sahip. Diziye dahil olabilecek diğer oyuncular açısından da kadro seçimi büyük önem taşıyor. Halid'in yakın silah arkadaşları, dönemin İslam öncesi ve sonrası liderleri, Peygamber Efendimiz döneminin ileri gelenleri gibi karakterler, hem tarihsel hem manevi sorumluluk gerektiren roller olacak. Bu nedenle dizinin oyuncu seçiminde sadece popüler isimlere değil, karakter derinliğini taşıyabilecek, karizmatik ve inandırıcı oyunculara yer verilmesi bekleniyor. Emre Konuk'un geçmişteki projelerine bakıldığında genellikle hem deneyimli hem de genç oyuncuları bir araya getirerek dengeyi sağlamayı başardığı görülüyor. Aynı stratejinin bu dizide de uygulanması beklenebilir. Tanıtım süreci açısından bakıldığında Halid bin Velid gibi bir yapımın reklam kampanyası oldukça stratejik yürütülmek zorunda. Çünkü dizinin hem tarihi hem de dini hassasiyetleri olan bir hikayeyi konu alması, tanıtımların dikkatli, dengeli ve etkileyici bir şekilde yapılmasını gerektiriyor. Emre Konuk'un geçmiş dizilerinde özellikle Uyanış Büyük Selçuklu ve Alparslan Büyük Selçuklu kullandığı sinematik tanıtım videoları izleyicide büyük merak uyandırmıştı. Benzer bir pazarlama yaklaşımıyla dizinin ilk fragmanlarının yayınlanması halinde seyircide büyük yankı uyandırması muhtemel. Özellikle Halid'in Müslüman olmadan önceki dönemi, savaş sahneleri, Peygamber Efendimiz'e biat ettiği an gibi duygusal ve aksiyon dolu sahnelerin kısa tanıtımlarda gösterilmesi hem yerli hem uluslararası izleyicinin ilgisini çekebilir. Özellikle Halid'in Müslüman olmadan önceki hayatı ile İslam'a giriş süreci arasındaki keskin değişim dizinin dramatik gücünü belirleyecek. Onun Mekke'deki gençliği, Uhud Savaşı'ndaki rolü, Hudeybiye Antlaşması sonrası yaşadığı vicdani sorgulamalar ve nihayetinde İslam ordularının başına geçişi karakter gelişimi açısından eşsiz bir hikaye zinciri oluşturuyor. Bu bölümler hem senaryonun dramatik yapısını güçlendirecek hem de izleyiciyi her bölümde bir sonraki adımı merak ettiren bir kurguyla ekrana bağlayacaktır. Dizinin tutma ihtimali ise ortalamanın oldukça üzerinde görünüyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri yapımcı koltuğunda Emre Konuk'un yer alacak olması. Emre Konuk'un daha önce imza attığı Uyanış, Büyük Selçuklu, Alparslan, Büyük Selçuklu ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi gibi projeler TRT ekranlarında büyük yankı uyandırmış ve güçlü bir seyirci kitlesi oluşturmuştu. Bu projelerde olduğu gibi Halid bin Velid dizisinde de tarihi gerçekliğe bağlı, dramatik yapısı güçlü ve manevi yönü derin bir senaryo beklentisi mevcut. Yayın günü açısından değerlendirildiğinde dizinin pazartesi akşamları Selahaddin Eyyubi'nin yerine geçmesi en muhtemel senaryo olarak öne çıkıyor. Emre Konuk'un önceki büyük projelerinin de pazartesi akşamları TRT1 ekranlarında yayınlanmış olması bu tahmini güçlendiriyor. Ancak pazartesi günleri genellikle yüksek reyting rekabetinin yaşandığı bir zaman dilimi olduğu için dizinin yayın günü stratejik olarak doğru belirlenmezse bu büyük yapım reyting kurbanı olabilir. Bu nedenle tanıtım süreci, fragmanların yayınlanma zamanlaması ve sosyal medya etkileşimleri kritik önem taşıyacaktır. 2026 yılında başlaması planlanan dizinin hazırlık süreci uzun olsa da bu süre yapım kalitesini artırmak için büyük bir fırsat. Kostüm, dekor, savaş sahneleri ve dönemin atmosferinin yeniden yaratılması gibi unsurlar için zaman tanınması, diziyi yalnızca yerli değil, uluslararası platformlarda da ilgi görebilecek bir seviyeye taşıyabilir. Sonuç olarak Halid bin Velid dizisi henüz yayınlanmadan büyük bir merak uyandırmış durumda. Gerek Burak Özçivit'in potansiyel performansı, gerekse yapımcı Emre Konuk'un deneyimi sayesinde dizinin tutma ihtimali ortalamanın oldukça üzerinde görünüyor. Proje doğru zamanda, doğru stratejiyle yayına girerse hem Türkiye'de hem de İslam coğrafyasında büyük bir izlenme başarısı yakalayabilir. Bu da Halid bin Velid'in hikayesini ekranlarda efsanevi bir destana dönüştürme potansiyelini fazlasıyla taşıyor.
Peki sizce Halid bin Velid dizisi olmalı mı? Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. O sadece bir Kaan değil, ordunun aklı savaşın kuralıydı. Onlu sistemle demiri disipline, korkuyu itaate dönüştürdü. Çin'i savunmaya mecbur bırakan güç, Hun'un iradesiydi. Metehan, bir imparatorluğun değil, bir çağın başlangıcıydı. Mete, Bozkır'ın efendisi. Yakında. Herkese merhaba. Son dönemde Göktürk projeleriyle oluşan heyecan dalgası, şimdi gözleri Türk tarihinin en kadim ve en güçlü figürlerinden birine çevirmiş durumda. Metehan. Henüz resmiyet kazanmış bir yapım olmasa da, Alper Çağlar'ın gündeminde yer aldığı doğrulanan bu proje, şimdiden büyük bir merak uyandırıyor. Çünkü Metehan yalnızca bir hükümdar değil, bir çağın başlangıcı, bir askeri devrimin mimarı. Olası bir film ya da dizi projesi, Hun İmparatorluğu'nun doğuşunu ve bu efsanevi liderin bedellerle dolu yolculuğunu epik bir anlatıyla ekrana taşıyabilir. Videomuza başlamadan önce bu diziyi merakla bekleyenler kimler? Videomuzu beğenmeyi unutmasın, böylece sayımızı bilelim. Öncelikle dizinin hikayesinden bahsedelim. Bu proje, Türk tarihinin bilinen en erken ve en sarsıcı liderlerinden biri olan Metehan'ın efsaneye dönüşen hayatını merkezine alıyor. Proje, yalnızca bir hükümdarın yükselişini değil, ihanet, sürgün ve kanla yoğrulmuş bir iktidar mücadelesini konu alıyor. Hikayenin odağında babası Teoman Kağan ile yaşadığı sert çatışmalar, rehin verildiği yıllar ve ölümle burun buruna geldiği sürgün dönemi yer alıyor. Bu karanlık süreç, Metehan'ı sıradan bir prens olmaktan çıkarıp, Hun İmparatorluğunu yeniden şekillendirecek bir lider haline getiren kırılma noktasıdır. Yapım, Metehan'ın yalnızca fetihlerini değil, ordu sistemini yeniden kuran, disiplini bir devrim haline getiren stratejik aklını da ön plana çıkaracaktır. Bu yönüyle hikaye, bir imparatorluğun doğuşunu anlatırken, bir liderin bedellerle dolu dönüşümüne de odaklanmayı hedefliyor. Ünlü yapımcı ve yönetmen Alper Çağlar, şu anda ilk Göktürk adını taşıyan büyük bütçeli bir dönem filmi üzerinde çalışıyor. Yönettiği bu yapım, Göktürk Devleti'nin kuruluş efsanesini anlatacak ve 2026'nın ilkbaharında HBO Max'te gösterime girecek. Filmde Volkan Keskin, Murat Serezli gibi isimler yer alıyor ve çekimler yoğun bir tempo ile devam ediyor. Başrol oyuncusu Volkan Keskin'in verdiği röportaja göre Alper Çağlar Mayıs 2024'te onunla ilk olarak Mete Kağan üzerine bir projeyle görüştü. Ancak projede sonradan Volkan Keskin ile Göktürk kardeşi Bumin Kağan karakteri için anlaşıldı. Volkan Keskin, Alper Hoca'nın Mete Kağan ile ilgili çok güzel bir projesi vardı. İlk onun için konuştuk, sonra ben Bumin Kağan oldum, benim için de sürpriz oldu, diyerek Metehan projesinin Alper Çağlar'ın gündeminde olduğunu doğrulamıştır. Metehan'ı merkezine alan olası dizi ya da film projesi, daha şimdiden yalnızca tarih meraklılarının değil, geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çekmiş durumda. Bunun en temel nedeni, Türk tarihinin en erken ve en güçlü figürlerinden birinin ilk kez bu ölçekte ve bu vizyonla ekrana taşınacak olması. Göktürk projeleriyle birlikte izleyicide oluşan güven duygusu, Metehan gibi çok daha eski ve mitolojik yönü ağır basan bir karakterin anlatımında beklentileri doğal olarak yukarı çekiyor. Bu noktada en çok merak edilen başlıklardan biri de elbette başrol oyuncusunun kim olacağı ve bu karakterle ne kadar uyum sağlayabileceği. Başrol için ilk etapta adı geçen Volkan Keskin'in ilk Göktürk projesinde Bumin Kağan rolüyle kesinleştiği için bu proje özelinde artık denklem dışı kalmış durumda. Ancak bu durum Metehan için farklı ve güçlü adayların gündeme gelmesine de kapı araladı. İzleyici cephesinde dolaşan iddialara bakıldığında Burak Özçivit ve Alperen Duymaz gibi isimlerin fenotip, karizma ve ekran duruşu açısından Metehan karakterine uygun olabileceği sıkça dile getiriliyor. Burak Özçivit'in sert yüz hatları, lider karizması ve daha önce dönem işlerinde edindiği tecrübe, onu güçlü bir imparator figürü için akla ilk gelen isimlerden biri haline getiriyor. Alperen Duymaz ise daha genç, dinamik ve fiziksel performansı yüksek bir oyuncu profili çiziyor.
Özellikle Metehan'ın gençlik dönemini, sürgün yıllarını ve güçlenme sürecini merkez alan bir anlatım tercih edilirse, Alperen Duymaz gibi bir ismin bu dönüşümü ekrana taşıyabilecek potansiyele sahip olduğu düşünülüyor. Bu noktada Metehan projesinin tutma ihtimalini değerlendirirken tek bir başlığa değil, birbirini besleyen birçok güçlü faktöre bakmak gerekir. Öncelikle başrol karakterinin ağırlığı, dizinin kaderini doğrudan belirleyecek en önemli unsur olarak öne çıkıyor. Metehan, Türk tarihinin yalnızca bir hükümdarı değil, bir çağ açıp çağ kapatan, askeri sistemiyle dünya tarihini etkileyen, Çin'i savunma refleksine zorlayarak Çin Seddi'nin ortaya çıkış sürecini tetikleyen efsanevi bir figür. Bu kadar büyük bir karakterin doğru oyuncu tercihiyle ekrana taşınması halinde izleyiciyle çok güçlü bir bağ kurması kaçınılmaz görünüyor. İzleyici cephesinde asıl merak edilen nokta da tam olarak bu. Metehan'ı canlandıracak başrol oyuncusunun hem fiziksel duruş hem de liderlik karizması açısından bu rolü ne ölçüde taşıyabileceği. Elbette Metehan gibi bir karakter yalnızca başrolle taşınamaz. Onun etrafındaki figürler, hikayenin dramatik gücünü belirleyecek en önemli unsurlar arasında yer alır. Babası Teoman, üvey anne figürü, Hun beyleri, sadık komutanlar ve karşı cephedeki Çinli generaller, hepsi ilk kez bu kadar geniş çaplı bir projede seyirciyle buluşacak efsanevi karakterler. Bu yan rollerin doğru oyuncularla doldurulması, Metehan'ın yalnız bir kahraman değil, karmaşık bir güç mücadelesinin merkezindeki lider olarak algılanmasını sağlayacaktır. Özellikle Metehan'ın yakın çevresiyle kurduğu ilişkiler, onun sertliği ile stratejik zekası arasındaki dengeyi gösterecek ve karakteri daha insani bir noktaya taşıyacaktır. Projenin tutma ihtimalini yukarı çeken bir diğer önemli etken, Göktürk projeleriyle oluşan beklenti dalgasıdır. Göktürk dönemine olan ilginin artması, Türk tarihini merkezine alan epik yapımların artık daha geniş bir kitle tarafından talep edilir hale geldiğini açıkça gösteriyor. Her ne kadar Metehan dönemi Göktürklerden çok daha erken bir zaman dilimini kapsasa da, anlatılan hikayelerin taşıdığı ruh, güç, devlet aklı ve askeri disiplin açısından benzer bir çekiciliğe sahip olduğu söylenebilir. Bu da Metehan hikayesinin, Göktürk projelerini beğenen izleyici kitlesi tarafından doğal bir devam, hatta köklerin anlatıldığı daha büyük bir başlangıç olarak görülmesini sağlayabilir. Özellikle Metehan'ın hayatının doğası gereği tek bir filme sığdırılamayacak kadar yoğun ve olaylarla dolu olması, bu projenin dizi formatında çok daha güçlü işleyeceğini gösteriyor. Çocukluğundan itibaren yaşadığı mücadeleler, rehin verilmesi, geri dönüşü, Hun tahtına uzanan yolculuğu, ordu sistemini yeniden inşa etmesi ve Çin seferleri gibi başlıklar, episodik anlatı için son derece elverişli bir yapı sunuyor. Bu ölçekte bir hikayenin aceleye getirilmeden, karakter gelişimlerine alan tanıyan bir dizi diliyle anlatılması, projenin kalıcılığını ve etkisini ciddi biçimde artıracaktır. Ancak burada belirleyici bir gerçeklik de göz ardı edilemez. Böyle bir dizinin doğrudan dizi olarak hayata geçirilebilmesi, güçlü bir bütçeye ve uzun soluklu bir yapım planına bağlıdır. Bu bütçenin oluşması ise büyük ölçüde Göktürk projelerinin elde edeceği başarıya dayanıyor. Göktürk projelerinin seyirci tarafından sahiplenilmesi, izlenme oranları ve genel etki gücü, Metehan gibi daha büyük ve daha maliyetli bir yapımın önünü açacak en kritik faktörlerden biri olacaktır. Yani bu projeler yalnızca kendi hikayelerini anlatmakla kalmayıp, Metehan dizisinin de zeminini hazırlayan bir öncü rol üstlenmektedir. Öte yandan Metehan projesinin kendine has bir hikayeye sahip olması, onu yalnızca Göktürklerin bir benzeri olmaktan çıkarıp, bağımsız ve özgün bir yapım haline getirme potansiyeli taşır. Senaryonun titizlikle hazırlanması, tarihsel gerçeklik ile dramatik anlatı arasındaki dengenin iyi kurulması ve karakterlerin tek boyutlu kahramanlar yerine insani zaaflarıyla ele alınması, dizinin uzun vadede konuşulmasını sağlayacaktır. Hazırlık sürecinin yıllara yayılabilecek olması bir risk gibi görünse de, Göktürk projelerindeki kadar uzun bir bekleme süresinin gerekmeyeceği, altyapının büyük ölçüde önceden düşünülmüş olduğu izlenimi de veriyor. İlk Göktürk projesinin öne alınmasıyla Metehan hikayesinin şimdilik beklemeye alınması, aslında bu projeye daha sağlam bir zemin hazırlamak için bilinçli bir tercih olarak okunabilir. Tüm bu unsurlar bir araya getirildiğinde Metehan projesinin tutma ihtimalinin ortalamanın üzerinde olduğu söylenebilir. Doğru oyuncu seçimi, özellikle başrolün bu tarihi ağırlığı taşıyabilmesi, güçlü bir senaryo ve yeterli bütçe ile desteklendiğinde
proje yalnızca ilgi gören bir yapım olmakla kalmayıp uzun süre konuşulan, referans alınan bir işe dönüşebilir. Daha yayınlanmadan bile hikayesinin merak uyandırması, Metehan isminin tarihsel ağırlığı ve Göktürk projelerinin yarattığı ivme, bu yapımın potansiyelini açıkça ortaya koyuyor. Sonuç olarak doğru zamanda, doğru şartlarda ve doğru vizyonla hayata geçirildiği takdirde Metehan dizisi, Türk dizi tarihinin en iddialı projelerinden biri olmaya aday görünüyor. Peki sizce Metehan dizisi de olmalı mı? Ve Metehan'ı kim canlandırmalı? Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca yeni içeriklerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni bir videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.